Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğeneceğinizi umduğum nefis bir katmer tarifiyle geldim. İsterseniz bu katmeri pişirmeden de dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp pişirin, afiyetle tüketin. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip katmerin hamuru için öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 1 çay kaşığı instans maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 2 su bardak ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml. Maya ve şeker eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra 6 su bardak unun neredeyse büyük bir bölümünü ekledikten sonra eklediğim un üzerine 1 tatlı kaşığı tuz da ekleyip öncelikle şöyle hamuru spatula ile karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kalan unu azar azar ilave edip hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde kabaca şöyle biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde şöyle 5 dakika kadar pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Ben hamur için toplamda 6 su bardak un kullandım ve masanın üzerinde hamuru toparlarken de neredeyse şöyle 2 yemek kaşığı kadar un kullanmış oldum. Sizlere şöyle hamurun kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yoğurduğum hamuru hiç bekletmeden 4 eşit parçaya bölüyorum. Parçalara böldükten sonra avucumu arasına yuvarlayıp 4 eşit yumak yapıyorum. Yaptığım yumakları bolca şöyle una bulayıp bir tepsinin içerisine alıyorum. Bu katmer için isterseniz hamurunuzu geceden hazırlayıp sabahta kalkıp yumaklarınızı yapıp katmerlerinizi yapabilirsiniz. Hamurun daha kolay açılması için üzerine örtüp yaklaşık şöyle 20 dakika kadar dinlendiriyorum. 20 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum. Un ve oklava yardımı ile açabildiğim kadar büyük bir hamur açıyorum. Bu hamurun çok şöyle ince açmanıza gerek yok. Yağladıktan sonra birazdan da göreceksiniz. Yağladıktan sonra biraz daha esnetip genişlettiğimiz için çok büyük bir hamur açmanıza gerek yok. Hamur açarken sadece un kullanarak açtım. Eğer ki hamur açmakta acemiyseniz açtığınız unun içerisine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar nişasta ekleyip o karışımla hamurunuzu açın. İnanın daha kolay ve daha çabuk açacaksınız. Açtığım birinci hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra ikinci, daha sonra üçüncü, daha sonra da dördüncü bezeyi aynı şekilde açıyorum. Açtığım bütün hamurları masanın kenarına üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Eğer sizin geniş bu şekilde yeriniz yok ise katlayarak bir kenara alabilirsiniz. Ama katlarken yapışmaması için şöyle çok az un serptikten sonra katlayıp bir kenara alabilirsiniz. En son açtığım hamuru masanın üzerinden kaldırmıyorum ve oda ısısında beklettiğim 150 gram tereyağından birazını spatula ile hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu katmeri yaparken tereyağının oda ısısında beklemesi inanın işinizi çok kolaylaştırır. Benim kullandığım yağ bir tık katıydı. O nedenle biraz spatula ile daha sonra da elimle sürebildiğim kadar sürdüm. Açtığım bütün hamurları üst üste gelecek şekilde seriyorum ve aralarını güzelce yağlıyorum. Eğer ki açtığınız hamurlar eşit değilse bu şekilde üst üste serdikten sonra uçlarından çekiştirerek eşitleyebilirsiniz.
4 hamuru dediğim gibi aynı şekilde açıp aralarını yağlayıp üst üste serdikten sonra en son şöyle hamurun üzerinde yağladım ve hafiften şöyle çekiştirerek esnetiyorum ve kare formunu veriyorum. Daha sonra hamurun iki ucundan katlayarak ortada birleştiriyorum. Eğer ki hamurun eksik kalan kısmı varsa benim yaptığım gibi katladıktan sonra çekiştirerek kapatabilirsiniz. Kullandığım 150 gram tereyağı hamurların tam arasına yetti ve şöyle 50 gram kadar daha yağ eritip en üstüne sürdüm. Hamuru yağladıktan sonra çok sık olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptığım hamuru 6 eşit parçaya bölüyorum. Hamurumuz biraz yağlı olduğu için ve tereyağı da bekledikçe eridiği için biraz keserken zorlandım. Sizler isterseniz bu aşamada şöyle 5 dakika kadar dolaba kaldırıp daha sonra dilimlere bölebilirsiniz. Hamuru keserken katlarının kaybolmaması için şöyle dikkatli bir şekilde kesiyorum. Evet, size şöyle hamurun katlarını yakından da göstermek istiyorum. Kestiğim hamuru bezeleri beklettiğim tabağın içerisine alıyorum ve üzerini örtüp dondurucuda daha kolay açılması için dondurucuda 20 dakika bekletiyorum. 20 dakika dondurucuda beklettiğim hamurları çıkardım ve hiç bekletmeden çok az un serperek oklava ile açıyorum. Ben oklava kullandım açarken, sizler isterseniz merdane ile de kolaylıkla açabilirsiniz. Hamuru açarken ilk etapta şöyle oklavayı sıkı bir şekilde bastırmayın. Yavaş yavaş hafiften büyüdükten sonra artık bastırarak açabilirsiniz. Bu aşamada hamuru istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Ben hamurun büyüklüğünü pişireceğim tavanın genişliğine göre açtım. Sizler de istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Evet, bütün hamurları aynı şekilde açtım ve artık katmerleri pişirme aşamasına geçiyorum. Katmerleri pişireceğim tava şöyle güzel bir şekilde ısındıktan sonra içerisine yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve hazırladığım katmeri tavanın içerisine aldım ve çevire çevire altı üstü şöyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Katmeri pişirirken ne çok yüksek ateşte ne de çok kısık ateşte pişirelim ve bir tarafının pişmesini beklemeden sık sık çevire çevire pişirelim. İsterseniz bu katmerleri hani dondurucudan çıkarıp açtık ya, açtıktan sonra aralarına poşet serip dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartın. Daha buzu çözülmeden sıcak tavanın içerisine atıp pişirebilirsiniz. İnanın elinizin altında bulunmuş gibi oluyor. Tavada pişirdiğimiz katmer pişmeye yakın 2 kaşık ya da 2 spatula ile şöyle birbirine doğru itekleyin ki katları tek tek tel tel ayrılsın. Evet, sizler katmerin pişirmesini izlerken ben de sizlere unutmadan hemen burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, ben de bu arada bütün katmerleri aynı şekilde pişirdim ve sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyorlar. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki kahvaltıda yanına katıksız sadece çay ile afiyetle tüketebilirsiniz. Size katmerin son halini de gösterip artık videomu sonlandırmak istiyorum.
Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.